10.000 TL ile yatırıma nasıl başlanır? Mevduat, altın, fon ve borsa karşılaştırması. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada amacım size şunu alın, bunu satın demek değil. 10.000 TL ile yatırıma başlarken mevduat, altın, fon ve borsa tarafından nasıl düşünmek gerektiğini sade bir şekilde anlatmak. Herkesin geliri, borcu, yaşı, hedefi, risk anlayışı ve paraya ne zaman ihtiyaç duyacağı farklıdır. Bu yüzden karar vermeden önce kendi durumunuzu değerlendirmeli, gerekiyorsa lisanslı bir uzmandan destek almalısınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok temel ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Elimizde 10.000 TL varsa yatırıma nasıl başlanır? Bu para mevduata mı konur, altın mı alınır, yatırım fonu mu seçilir yoksa borsada hisse senedi mi alınır? Belki de en doğru soru şu. Bu 4 seçenekten sadece birini seçmek mi gerekir yoksa parayı daha dengeli bir şekilde bölmek mi daha mantıklıdır? Önce şunu net söyleyeyim. 10.000 TL küçük gibi görünebilir ama yatırım alışkanlığı kazanmak için çok değerli bir başlangıçtır. Çünkü yatırımda mesele sadece büyük para kazanmak değildir. Asıl mesele parayı yönetmeyi öğrenmek, panik yapmamayı öğrenmek, fırsatla riski ayırmayı öğrenmek ve zaman içinde disiplin oluşturmaktır. 10.000 TL ile yapılan hata ileride 100.000 TL ile yapılacak hatadan önce ders verir. Bu yüzden başlangıç sermayesi az diye ciddiyetsiz davranmak doğru değildir. İlk seçenek mevduat. Mevduat bankaya belirli bir süre için para yatırıp karşılığında faiz getirisi almaktır. En büyük avantajı sadeliğidir. Ne alacağınızı vade sonunda yaklaşık ne kadar kazanacağınızı baştan bilirsiniz. Güncel piyasa koşullarında kısa vadeli TL mevduat faizleri yüksek seviyelerde seyrediyor. Brüt oranlar kabaca %46 ile %50 bandına yakın görülebiliyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Brüt faiz ile net faiz aynı şey değildir. Mevduat faizinden stopaj kesilir. Yani ekranda gördüğünüz kazancın tamamı cebinize girmez. Diyelim ki 10.000 TL'yi 32 gün vadeli mevduata koydunuz. Bankanın verdiği faiz oranı cazip görünebilir. Ama vade dolmadan parayı çekerseniz faiz avantajının önemli kısmını kaybedebilirsiniz. Bu yüzden mevduat ben bu parayı kısa süre dokunmayacağım, kazancım belli olsun, kafam rahat etsin diyen yatırımcı için daha uygundur. Riski düşüktür, takibi kolaydır ama çok uzun vadede enflasyon karşısında alım gücünü koruyup korumadığı ayrıca düşünülmelidir. İkinci seçenek altın. Altın Türkiye'de yıllardır en çok bilinen ve en çok güvenilen yatırım araçlarından biridir. İnsanlar altını sadece kazanç için değil, aynı zamanda korunma amacıyla da alır. Çünkü altın kur hareketlerinden, enflasyondan ve küresel belirsizliklerden etkilenir. Son dönemde gram altın güçlü bir performans gösterdi. Yaklaşık son 1 yıllık artış %40'ın üzerinde. 5 yıllık bakışta ise çok daha yüksek bir nominal yükseliş var. Fakat burada da şunu unutmamak gerekir. Altın her zaman düz çizgi halinde yükselmez. Altının fiyatı bazen haftalarca hatta aylarca gerileyebilir. Zirveye yakın alım yapan biri kısa vadede zarar görmüş gibi hissedebilir. Ayrıca fiziki altın alırken alış ve satış fiyatı arasında makas vardır. Kuyumcudan, bankadan veya farklı platformlardan aldığınızda bu makas değişebilir. Özellikle küçük tutarlarda bu fark daha fazla hissedilir. 10.000 TL ile altın alırken aldığım gün hemen satarsam ne kadar zarar yazarım sorusunu mutlaka sormak gerekir. Altına yatırım yapmanın bir başka yolu da altın fonları veya ETF ürünleridir. ETF borsada işlem gören fon anlamına gelir. Bu tür ürünlerde fiziki saklama derdi olmaz. Altını evde tutma, kasaya koyma, çalınma riski gibi konularla uğraşmazsınız. Ama burada da yönetim gideri, işlem komisyonu ve fiyat takibi gibi konular devreye girer. Yani altın güvenli liman olabilir
ama masrafsız, risksiz ve her gün kazandıran bir araç değildir. Üçüncü seçenek yatırım fonları. Fonlar yeni başlayanlar için çok önemli bir alternatif olabilir. Çünkü fon aldığınızda tek tek hisse seçmek zorunda kalmazsınız. Fonun içinde para piyasası araçları, borçlanma araçları, hisse senetleri, altın veya farklı varlıklar olabilir. Yani fonun türüne göre risk seviyesi değişir. Bu yüzden fon aldım demek tek başına yeterli değildir. Hangi fonu aldınız? Para piyasası fonu mu? Değişken fon mu? Hisse senedi yoğun fon mu? Altın fonu mu? Asıl mesele budur. Para piyasası fonları genellikle düşük riskli kabul edilir. Mevduata yakın bir mantıkla çalışır, günlük takip edilebilir ve likiditesi yüksektir. Yani paraya kısa sürede ulaşmak isteyenler için uygun olabilir. Ama getirisi de genelde riskli varlıklar kadar yüksek olmaz. Değişken fonlar biraz daha esnektir. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre farklı varlıklara geçiş yapabilir. Hisse senedi yoğun fonlar ise daha yüksek getiri potansiyeli taşır ama dalgalanması da daha fazladır. Fonlarda dikkat edilmesi gereken 3 konu vardır. Yönetim ücreti, stopaj ve risk seviyesi. Bazı fonlarda stopaj avantajı olabilir. Bazılarında olmayabilir. Bazılarında yönetim gideri düşükken bazılarında daha yüksek olabilir. Bu yüzden sadece son bir ayda en çok kazandıran fon diye bakmak doğru değildir. Yeni başlayan biri için daha sağlıklı yöntem fonun risk seviyesine, geçmiş dalgalanmasına, içeriğine ve paraya ne kadar sürede ulaşabileceğine bakmaktır. Dördüncü seçenek borsa. Borsa yani hisse senedi yatırımı uzun vadede güçlü getiri potansiyeli sunabilir. BIST 100 endeksi son yıllarda nominal olarak ciddi yükselişler yaşadı. Son bir yılda %40'ın üzerinde, 5 yıllık bakışta ise çok daha yüksek bir artıştan söz edilebilir. Ama borsa tarafında ödül büyük olduğu gibi risk de büyüktür. Çünkü hisse senedi fiyatları her gün değişir. Bazen çok iyi şirketlerin hisseleri bile kısa vadede sert düşebilir. Borsada yeni başlayanların en büyük hatası hisseyi yatırım aracı gibi değil, hızlı para kazanma aracı gibi görmesidir. Oysa borsada önemli olan şey şirketi anlamak, fiyatı anlamak, sektörünü anlamak ve en önemlisi kendi psikolojinizi tanımaktır. 10.000 TL ile borsaya giren biri ilk düşüşte panik satışı yaparsa zarar kalıcı hale gelebilir. Bu yüzden borsa sabırlı ve dalgalanmaya dayanıklı yatırımcı için daha uygundur. Peki 10.000 TL nasıl bölünebilir? Burada kesin bir reçete yok ama fikir vermesi açısından 3 farklı yaklaşıp anlatabiliriz. Birincisi korumacı yaklaşım. Bu yaklaşımda paranın büyük kısmı mevduat ve düşük riskli fonlarda tutulur. Mesela 10.000 TL'nin 5.000 TL'si mevduatta, 2.000 TL'si altın tarafında, 2.000 TL'si düşük riskli fonda, 1000 TL'si ise borsada değerlendirilebilir. Bu yapı ben önce parayı korumak istiyorum diyenler için daha sakin bir örnektir. İkinci yaklaşım dengeli yaklaşımdır. Burada 10.000 TL'nin 3.000 TL'si mevduatta, 2.000 TL'si altında, 2.500 TL'si fonda, 2.500 TL'si borsada düşünülebilir. Bu dağıtımla hem güvenli tarafta bir ayak vardır hem de büyüme potansiyeli olan araçlara yer açılır. Yeni başlayan ama biraz da piyasayı öğrenmek isteyen biri için dengeli bir eğitim portföyü gibi düşünülebilir. Üçüncü yaklaşım daha atak yaklaşımdır. Burada mevduat düşük tutulur. Hisse ve hisse ağırlıklı fonların payı arttırılır. Mesela 10.000 TL'nin 1000 TL'si mevduatta, 1500 TL'si altında, 2500 TL'si fonda, 5000 TL'si borsada olabilir. Ama bu yapı herkese uygun değildir. Çünkü piyasa düşerse portföydeki dalgalanma daha sert hissedilir. Bu yüzden atak yaklaşım, ben kısa vadeli düşüşleri kaldırırım, panik yapmam, uzun vadeli bakarım diyen kişiler için örnek olabilir. Buradaki en önemli konu şudur. 10.000 TL ile yatırım yaparken ilk hedefiniz en yüksek kazancı bulmak olmamalı. İlk hedefiniz sürdürülebilir bir sistem kurmak olmalı. Çünkü sistem yoksa mevduatta da hata yapılır, altında da hata yapılır, fonda da hata yapılır, borsada da hata yapılır. Parayı bölmek, riski dağıtmak
ve neyi neden aldığınızı bilmek bu yüzden çok önemlidir. Bir diğer önemli konu da acil durum parasıdır. Eğer elinizdeki 10.000 TL sizin tek paranızsa ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu paraya ihtiyaç duyma ihtimaliniz varsa tamamını riskli varlıklara koymak doğru olmayabilir. Çünkü yatırımın en kötü tarafı ihtiyaç anında satmak zorunda kalmaktır. Borsa düşmüşken, altın gerilemişken veya fon değer kaybetmişken satmak zorunda kalırsanız zararınızı kendiniz kilitlemiş olursunuz. Bu yüzden yeni başlayan biri önce şunu sormalı: bu paraya ne zaman ihtiyacım var? Bir ay içinde mi, 6 ay içinde mi, bir yıl sonra mı, yoksa 5 yıl dokunmayabilir miyim? Eğer para kısa vadede lazımsa mevduat ve para piyasası fonları daha öne çıkar. Eğer orta vadeli düşünüyorsanız altın ve dengeli fonlar eklenebilir. Eğer uzun vadeli bakılıyorsa borsa ve hisse ağırlıklı fonlar daha anlamlı hale gelebilir. Sonuç olarak 10.000 TL ile yatırıma başlamak için zengin olmayı beklemenize gerek yok. Ama acele etmemeniz, araştırmanız ve tek bir araca körü körüne bağlanmamanız gerekir. Mevduat size sakinlik verir. Altın koruma sağlar. Fonlar profesyonel yönetim ve çeşitlendirme sunar. Borsa ise uzun vadede büyüme potansiyeli taşır. En doğru yapı sizin hedefinize, sabrınıza ve risk anlayışınıza göre değişir. Bu videodan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da şu olsun: 10.000 TL ile yatırımda mesele hemen büyük para kazanmak değil, doğru alışkanlığı kazanmaktır. Çünkü ilk 10.000 TL'yi doğru yöneten kişi ileride daha büyük parayı da bilinçli yönetir. Yanlış zamanda panik yapan, plansız alıp satan ve sadece duyumla hareket eden kişi ise sermaye büyüse bile aynı hataları tekrarlar. Bu içerik, tekrar hatırlatmak isterim ki, yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlar genel bilgilendirme ve finansal okuryazarlık amacı taşır. Kendi kararınızı vermeden önce gelir durumunuzu, borçlarınızı, hedeflerinizi ve risk seviyenizi mutlaka dikkat edin.